Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hem ArchiCAD hem de Photoshop programlarında bu şekilde boyanmış planlar oluşturmayı öğreneceğiz. Plan boyamalarınızı böyle yapmak için bu iki programı da kullanabilirsiniz. Ama ben ilk olarak ArchiCAD'den başlamak istiyorum. Ve öncelikle burada daha önceden oluşturmuş olduğum tarama layer'ını kapatıyorum. ArchiCAD'de çizimlerinizi ayarını değiştirmediğiniz sürece burada görüldüğü gibi 1/100 ölçekte yapıyorsunuz. İsterseniz çizimlerinizin ölçeğini buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela buradan 1/50'yi seçerek 1/50 ölçekte çizim yapmaya başlayabilirim. Ancak bunu yaptığım zaman burada görüldüğü gibi kapılarımın ölçeği hala 1/100 ölçekte çizilmiş gibi görünüyor. Eğer çizimlerinizin ölçeğini değiştirdiğinizde kapı ve pencerelerinizde bu şekilde sorunlar oluşuyorsa bunları kapı ve pencerelerinizin ayarlarının içine giderek değiştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden de ben buradaki kapı aracını seçiyorum. Ve daha sonra buradaki kat planındaki tüm kapıları seçmek için klavyemden Command ya da Windows bilgisayarlarda Ctrl A tuşuna basıyorum. Böylelikle bu kat planımdaki tüm kapıları seçmiş oluyorum. Şimdi bunların ayarlarını ölçüye duyarlı olacak şekilde değiştirmem gerekiyor. Bu yüzden de ayarlarına gidiyorum. Ve burada kapı ayarlarının içinde 2D detay seviyesi diye bir seçenek var. Bu otomatik olarak değiştirmediğiniz şekilde böyle geliyor. Bunu tıklayarak isterseniz belirli bir ölçekte sabitleyebilirsiniz. Ama ben buradaki seçeneği kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü böylelikle ölçeğinizi değiştirdiğinizde kapılarınız direkt olarak ölçeğe duyarlı hale geliyor. Ve görüldüğü gibi burada da kapınızın görünüm şekli değişiyor. Aynı zamanda eğer kapılarınızın kasa genişliğinin çizildiği duvarla eşit olmasını istiyorsanız bunu da yine kapı ayarlarının içindeki buradaki seçenekten yapabilirsiniz. Yani bu seçenek aktifken kapılarınızın kasa genişliği duvar genişliği ile eşit oluyor. Bu menüden OK'ye basarak çıkıyorum ve görüldüğü gibi artık buradaki kapılarım ölçekle birlikte değişiyor. Bu işlemin aynısını pencerelerinizde de uygulayabilirsiniz. Yine 2 boyut detay seviyesini ölçeğe duyarlı hale getirebilirsiniz ve böylelikle ölçeğinizi değiştirdiğinizde buradaki kapı ve pencerelerinizin çizimi de otomatik olarak değişecektir. Ve bu işlemi objelerinizde de uygulayabilirsiniz. Yine seçtiğiniz objenin ayarlarına giderek buradan bunu ölçüye duyarlı hale getirebilirsiniz ve çizim şeklini değiştirebilirsiniz. Ama ben buradaki çizimin ölçeğini tekrar 1/100'e getiriyorum. Ve bu şekilde artık bu kat planını boyamaya başlayabilirim. Bunun için de Options menüsünü kullanarak kendime özel taramalar oluşturmam gerekiyor. Bu menüde öncelikle buradaki yeni seçeneğine basıyorum. Ve oluşturacağım taramaya dışarıdan görsel atayacağım için buradaki imaj taraması seçeneğini aktif hale getiriyorum. Tabii önce buradan taramamın adını değiştirmem gerekiyor. OK'ye bastığımda buradaki menü bu şekilde değişiyor. Buradaki seçeneğe basarak bilgisayarımdan buraya görsel atamam gerek. Ben şu an için zeminde parke taraması oluşturmak istiyorum. Ve burada bilgisayarımda daha önce kaydetmiş olduğum herhangi bir JPEG formatındaki görseli seçtikten sonra bunu ArchiCAD'de açıyorum. Buraya atmış olduğunuz görselin isterseniz açısında değişiklik yapabilirsiniz. Ve buradaki seçeneklerden bunun simetri özelliklerini değiştirebilirsiniz. Buradan ise görselinizin boyutlarını değiştirebilirsiniz ve buradaki seçeneği aktif halde bulundurmanızı öneririm. Çünkü bu şekilde atmış olduğunuz görselin boyutlarını değiştirseniz bile oranı değişmiyor. Bu şekilde OK'ye bastığımda artık bu taramamı oluşturmuş oluyorum. Şimdi yapmam gereken şey tarama aracını aktif hale getirerek az önce oluşturmuş olduğum taramamı seçerek parke kaplamak istediğim alanlara oluşturmuş olduğum bu taramayı eklemek. Bunun için de buradaki odama az önce oluşturmuş olduğum parkeyi çiziyorum. Ve eğer oluşturmuş olduğunuz tarama buradaki objelerinizin önünde kalıyorsa her zaman buna sağ tıklayarak görüntülenme sırasını bunu arkaya göndererek değiştirebilirsiniz. Ve burada böylelikle eğer bende az önce olduğu gibi görüntülenmeyen objeleriniz varsa bunlar tekrar öne gelecektir. Eğer oluşturmuş olduğunuz bu taramanın boyutlarından memnun olmazsanız her zaman taramanızı oluşturduğunuz menüden bunun boyutlarını değiştirebilirsiniz. İsterseniz taramanızın ayarlarına giderek
Buradaki seçenekleri aktif hale getirip bunu ekranınızda görüntüleyerek de yapabilirsiniz. Yani burada karşınıza çıkan çizgileri çektiğiniz zaman taramanızın boyutlarını bozabilirsiniz. Ama ben bunu eski haline getirmek istiyorum. Bu yüzden bu işlemi geri alıyorum. Bu şekilde buradaki odamın zeminini parke ile kaplamış oluyorum. Aynı işlemin tekrar üzerinden geçecek olursak, mesela bu sefer buradaki açık alanlarımın zeminini seramikle kaplamak istiyorum diyelim. Bunun için tekrar aynı menüye geliyorum. Buradan yeni tarama seçeneğini aktif hale getirip imaj taraması oluşturmayı seçiyorum. Ve bu taramama yeni bir isim verdikten sonra OK'ye basıyorum. Daha sonra buradaki menüden taramamda kullanmak üzere bilgisayarımdan görsel seçtikten sonra bunu ArchiCAD'e ekliyorum. İstersen bunun simetri özelliklerini değiştirebilirim. Ve boyutlarını da tekrar düzenleyebilirim. Daha sonra yine aynı şekilde tarama aracını aktif hale getirip oluşturmuş olduğum taramayı buradaki listeden seçtikten sonra yapmam gereken şey bu taramayla kaplamak istediğim yüzeyleri taramama eklemek. Ve böylelikle bu yüzeylerimi seçmiş olduğum görselle boyamış oluyorum. Bu işlemi tabii vakit kaybı olmaması için buradaki planın hepsi için uygulamayacağım. Çünkü zaten daha önceden bu taramaları oluşturmuştum. Bu yüzden buradan daha önce oluşturmuş olduğum tarama layer'ını tekrar aktif hale getiriyorum. İsterseniz az önce gösterdiğim şekilde objelerinizi de boyayabilirsiniz. Yani herhangi bir tarama oluşturduktan sonra buradaki objelerinizin ayarlarına gelerek bunlara 2 boyutta taramalar ekleyebilirsiniz. Mesela bu masaya istediğim şekilde ahşap tarama ekleyebilirim. Ve bu işlemi buradaki objelerin her biri için uygulayabilirim. Ama şu an için bu işlemi geri alıyorum. Çünkü objelerime herhangi bir tarama eklemek istemiyorum. Bunun dışında eğer buradaki duvarlarınıza tarama eklemek isterseniz yine duvar aracını aktif hale getirip kat planında çizmiş olduğunuz tüm duvarlarınızı klavyenizden Ctrl ya da Command A tuşlarına basarak seçebilirsiniz. Ve seçmiş olduğunuz duvarlarınıza buradaki listeden yapı materyali ekleyebilirsiniz veya kendinize özel taramalarla oluşturmuş olduğunuz yapı materyallerini de bu duvarlara atayabilirsiniz. Ama ben şu an için bu listedeki herhangi bir materyali seçiyorum. Daha sonra seçmiş olduğum bu materyalin tarama ve dolgu renklerini belirledikten sonra OK'ye basarak bu menüden çıkıyorum. Ve görüldüğü gibi duvarlarım artık bu şekilde boyanmış oluyor. ArchiCAD'de kendinize özel taramalar oluşturduktan sonra kat planlarınızı bu şekilde boyayabilirsiniz. Ama bu işlemi Photoshop'ta da gerçekleştirebilirsiniz. Bu yüzden tekrar buradaki tarama layer'ımı kapatıyorum. Ve ben bu kat planını Photoshop'a atarken objeli ve objesiz olmak üzere 2 farklı kayıt alacağım. Bu yüzden önce buradaki sekmeye giderek buradaki görünüşü kaydediyorum. Ve obje layer'ını kapatarak bu görünüşü de kaydediyorum. Bunu böyle yapıyor olma sebebim Photoshop'ta kendi objelerimi dışarıdan ekleyecek olmam. Yani burada ArchiCAD'de çizmiş olduğum objeleri kullanmayacağım. Şimdi yapmam gereken şey ise kaydetmiş olduğum bu görünüşlerin PDF olarak çıktısını almak. Bunun için de Layout sekmesini kullanıyorum. Ve ilk olarak obje layer'ımın aktif olduğu görüntüyü buradan PDF formatında kaydettikten sonra aynı işlemi kaydetmiş olduğum diğer görüntü için de uyguluyorum. Ve daha sonra bu dosyaları Photoshop'ta açıyorum. Ben yine daha önceden aslında bu işlemi Photoshop'ta gerçekleştirdim. Bu yüzden burada sıfırdan bu planı boyamak yerine
oluşturmuş olduğum bu görselden yola çıkarak yaptığım işlemleri anlatacağım. Photoshop'ta bu tarz boyamalar yapmak için öncelikle kendi desenlerinizi oluşturmanız gerekiyor. Ben şu an için burada oluşturmuş olduğum layer'larımı kapatıyorum. Ve ArchiCAD'de olduğu gibi Photoshop'ta da bu şekilde layer'larla ve gruplarla çalışmanızı öneririm. Çünkü bu şekilde çizimlerinizi daha kolay kontrol edebiliyorsunuz. Bu benim ArchiCAD'den ilk başta atmış olduğum, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış PDF dosyası. Buna şimdi ArchiCAD'de olduğu gibi belirli taramalar eklemem gerekiyor. Mesela Photoshop'ta kendinize özel tarama oluşturmak istiyorsunuz. İstediğiniz görseli ayarladıktan sonra bunu Photoshop'ta desen olarak kaydetmeniz gerekiyor. Yani bu şekilde herhangi bir görsel oluşturduktan sonra Edit menüsüne gelerek buradaki seçenekle oluşturmuş olduğunuz bu deseni kaydetmeniz gerekiyor. İsterseniz buna bir isim verebilirsiniz. Ve bu şekilde deseninizi kaydettikten sonra mesela boyamak istediğiniz alanı seçip buradan yine desen seçeneğini aktif hale getirip buradaki listeden kaydetmiş olduğunuz deseni seçiyorsunuz. İsterseniz bunun ölçeğini değiştirebilirsiniz ve bu şekilde Photoshop'ta seçmiş olduğunuz alanları boyayabilirsiniz. Şimdi ben yine buradaki odalarıma parke taraması ekleyerek başlamak istiyorum. Bunun için de öncelikle parke deseni oluşturmam gerek. Photoshop'ta desenlerinizi az önce gösterdiğim gibi kendiniz çizerek oluşturabileceğiniz gibi hazır görselleri de desen oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ArchiCAD'de de olduğu gibi bilgisayarınıza daha önceden indirmiş olduğunuz JPEG formatlı görselleri kullanabilirsiniz. Ve internet üzerinden ücretsiz olarak bu tarz görselleri edinebileceğiniz çok sayıda site bulunmakta. Bu yüzden kendinize özel görseller oluşturabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz görseli desen olarak kaydetmek için Edit menüsünden az önce olduğu gibi buradaki seçeneğe tıklamanız gerekiyor. Ve bu şekilde görselinizi desen olarak kaydediyorsunuz. Dilediğiniz deseni oluşturduktan sonra planlarınızı kolayca boyayabilirsiniz. Buradaki görselde hızlıca seçim yapmak için öncelikle plan layer'ımı seçiyorum. Ve buradan sihirli değneği aktif hale getirerek boyamak istediğim alanları belirliyorum. İsterseniz seçimlerinize her zaman eklemelerde bulunabilirsiniz bu şekilde. Veya seçim alanlarınızı buradaki seçenekle kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bu şekilde boyamış olduğunuz alanları belirledikten sonra buradaki seçenekle deseni seçip buradaki listeden de eklemek istediğiniz deseni belirleyip bunun ölçeğini değiştirerek kat planlarınızı boyayabilirsiniz. Ama bu işlemi yaptığım zaman görüldüğü gibi buradaki kapılarım görünmüyor. Çünkü bu layer'ım plan layer'ımın üstünde kalıyor. Bunu direkt olarak plan layer'ının altına alabilirim ve böylelikle bu kapıları görünür kılabilirim. Veya buradaki seçeneği multiply'e ayarlayabilirim ve bu şekilde üzerini kapatmış olduğum kapılarımı tekrar görüntüleyebilirim. Bu işlemi dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Yani desen olarak kaydetmek istediğiniz görselleri açıp Edit menüsünden bu deseni kaydettikten sonra boyamak istediğiniz alanları seçip kaydettiğiniz desenlerle istediğiniz şekilde boyama gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunun sonrasında bu şekilde boyanmış planlar elde edebilirsiniz. Ben burada duvar ve kolonlarımı boyamak için öncelikle ilk başta göstermiş olduğum gibi buraya çapraz yan yana çizgiler çizerek bunları Edit menüsünden desen olarak kaydettim. Ve daha sonra buradaki duvarlarımı seçerek kaydetmiş olduğum deseni bu duvarlara atadım. Bunun sonrasında ise yine seçmiş olduğum duvarları boyayarak boyamış olduğum layer'ım modunu normalden multiply'e getirdim. Çünkü bu şekildeyken görüldüğü gibi alttaki çizgileri göremiyoruz. Bunun üzerine boyama gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama bunu multiply yaptığımız zaman bu rengin altındaki çizgileri de görebiliyoruz. Bunun sonrasında yaptığım şey ise buradaki görsele dışarıdan obje eklemekti. Bunun için de öncelikle buradaki objeli olarak kaydetmiş olduğum layer'ı referans olması için buraya altlık olarak attıktan sonra dışarıdan bu plana obje ekledim.
Yani mesela internet üzerinden böyle bir görsel edindim ve bu tarz kesilmiş görselleri internet üzerinde genellikle ücretsiz bulabileceğiniz çok sayıda site bulunmamakta. Bu yüzden bu şekilde objeler üretirken biraz vakit harcamanız gerekebilir. Çünkü genellikle internet üzerinde bu tarz objelerin arka planı dolu oluyor ve sizin bu objeleri seçerek arka plandan bu görseli ayırmanız gerekiyor. Bunun için de buradaki seçim aracını kullanabilirsiniz. Ve objelerinizin sınırlarını belirledikten sonra arka planını silebilirsiniz. Böylelikle kendinize özel kat planında kullanmak üzere objeler edinebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu şekilde etrafı kesilmiş olarak internet üzerinde genelde ücretli olarak ulaşabileceğiniz görseller bulunmakta. Ve bu yüzden de kat planlarınızı Photoshop'ta bu şekilde boyarken ArchiCAD'de olduğundan biraz daha fazla zaman harcamanız gerekiyor. Ama temel olarak herhangi bir görseli edindikten sonra yapmanız gereken şey bunu kat planınıza eklemek ve bunun boyutlarını düzenlemek. Tabii şu an için yine buradaki objelerin hepsini eklemekle vakit kaybetmeyeceğim. Ama ben objelerimi ekledikten sonra bunlara görüldüğü gibi Photoshop'ta gölge de ekliyorum. Bunun için de objelerinizi ekledikten sonra bunları gruplarsanız her birine aynı anda gölge ekleyebilirsiniz. Şimdilik buradaki koltuk üzerinden bunu göstereceğim. Buradaki koltuk layer'ım seçiliyken buna gölge eklemek için bu alt menüden FX seçeneğine tıklamam gerekiyor. Ve burada görüldüğü gibi bir sürü özelliği aktif hale getirebiliyorsunuz. Ben şu an için buna gölge eklemek istiyorum. Bu yüzden de buradaki gölge seçeneğini aktif hale getiriyorum. Buradan gölgenin rengini, opasitesini, açısını ve boyutlarını belirledikten sonra OK'ye basmam gerekiyor. Ve eğer buradaki seçenek aktif haldeyse görüldüğü gibi planda buradaki yapmış olduğunuz ayarlarla bunun nasıl görüneceğini görüntüleyebiliyorsunuz. Yani burada yapmış olduğunuz değişiklikleri kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz buradaki plan layer'ınıza da gölge atayabilirsiniz. Bunun için de yine aynı işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor ama ben daha önceden zaten bunu yapmıştım. Sadece burada bunun gözünü kapadım. Yani görünürlüğünü devre dışı bıraktım. Bu yüzden bunu tekrar aktif hale getiriyorum. Görüldüğü gibi buradaki duvarlarımın yani plan çizimimin de etrafında gölge oluşturmuş oluyorum. Ve yine burada örnek olarak göstermek adına atmış olduğum bu koltuk layer'ını kapatarak daha önceden buraya atmış olduğum layer'ları tekrar aktif hale getiriyorum. Yani Photoshop'ta aslında böyle planlar oluşturmanız çok kolay. Sadece biraz vakit harcamanız gerekiyor. Bu yüzden çok fazla zamanınız yoksa bu işlemi ArchiCAD'de gerçekleştirmenizi öneririm. Böylelikle ArchiCAD'de bu işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben Photoshop'ta boyama işlemi yaparken daha rahat hissediyorum. Bu yüzden Photoshop kullanıyorum. Siz hangisinin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorsanız onda boyamalarınızı gerçekleştirmelisiniz. Çünkü ikisiyle de aslında benzer sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Aynı şekilde isterseniz ArchiCAD'de de böyle iki boyutlu objeler dışarıdan atabilirsiniz. Bunu da direkt olarak burada kullanmak istediğiniz dosyayı ArchiCAD'e sürükleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde az önce Photoshop'la açmış olduğum görseli ArchiCAD'de de kullanabiliyorum. Ve bunun boyutlarını değiştirebiliyorum. Dışarıdan atmış olduğunuz görsel bende olduğu gibi kat planınızın arkasına yerleşiyorsa sağ tıklayarak bunu görüntülenme sırasında öne getirebilirsiniz. Ama bu görseller ArchiCAD'e arkası boyalı olarak geliyor. Bu yüzden bunları patlatmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde kullanabiliyorsunuz bu görselleri. Yani bu şekilde PDF formatında dışarıdan atmış olduğunuz objelerinizi ArchiCAD'de kullanabilirsiniz. Ve Photoshop'ta üretmiş olduğunuz görselin aynısını ArchiCAD'de de üretebilirsiniz. Bu programlardan hangisinde daha kolay ve daha çabuk boyama yaptığınızı düşünüyorsanız o programı kullanmalısınız. Çünkü elde edeceğiniz sonuç ikisinde de hemen hemen aynı oluyor. Ben dediğim gibi plan boyamalarında Photoshop'u tercih ediyorum. Çünkü onun daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki hangi programı kullanacağınız size kalmış. Bu dersimizde ArchiCAD ve Photoshop programlarını kullanarak kat planlarımıza iki boyutlu desen ve obje eklemeyi öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.